Herkese merhaba. İlk kez aşure yapacaklar için tam ölçülü, tam kıvamında mükemmel bir aşure tarifi hazırladım. Tüm detaylarını anlattığım aşure tarifimi sizler de mutlaka evlerinizde denemeyi unutmayın. Tarifime geçmeden önce tarifimi hangi şehirden izlediğinizi yorumlara yazın lütfen. Şimdi öncelikle tarifim için 3 su bardağı aşurelik buğday, diğer adıyla dövme, 1 su bardağı nohut ve 1 su bardağı kuru fasulyemi üzerine 1 çay kaşığı tuz ekleyerek akşamdan ıslatıyorum. Gördüğünüz gibi bakliyatlarımı güzelce ıslattım. Bir gece bu şekilde kalacaklar. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz bir beğeni bırakmadan geçmeyin lütfen. Sabah sularını süzüp güzelce yıkadım. Bir püf noktadan bahsetmek istiyorum. Buğdayın suyunu birkaç defa güzelce yıkayıp süzün ki rengi pişerken kararmasın. Buğdayın bu aşamada güzelce yıkanması gerekir. Şimdi malzemelerimi ayrı ayrı tencerelere alıp güzelce pişireceğim. Öncelikle buğdayımı tencereme aldım ve üzerine sıcak su ekliyorum. Sıcak su ekledikten sonra tahta kaşıkla güzelce biraz karıştırıyorum ve buğdayımı pişmeye bırakıyorum. Tenceremin kapağını kapattım. Buğdayım bir süre bu şekilde pişecek. Şimdi diğer malzemelerim. Akşamdan ıslattığım nohutumu başka bir tencereye aldım. Nohutumun üzerine de aynı şekilde sıcak suyu ekleyip nohutumu haşlamaya bırakıyorum. Nohutumu kenara alıp başka bir ocakta pişmeye bırakacağım. Gördüğünüz gibi nohutumu güzelce karıştırdım ve diğer ocağıma aldım. Şimdi başka bir tencereme alıyorum ve bu tencerede de kuru fasulyelerimi pişirmeye bırakacağım. Şimdi güzelce yıkayıp süzdüğüm kuru fasulyelerimi tencereme aldım. Bunun da üzerine aynı şekilde sıcak suyumu ekleyip fasulyelerimi haşlamaya bırakacağım. Gördüğünüz gibi suyumu ekledim ve kaşık yardımıyla güzelce bir karıştırdım. Şimdi tencerenin kapağını kapatıp fasulyelerimi de haşlamaya bırakıyorum. Ara ara buğdayımın pişmesini kontrol ediyorum. Tenceremin kapağını açtım. Tahta kaşık yardımıyla buğdayımı güzelce karıştırıyorum. Henüz buğdayım tam olarak pişmemiş. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Şimdi tenceremin tekrardan kapağını kapatıyorum ve buğdayımı haşlamaya bırakıyorum. Fasulyelerimi de aynı şekilde kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi fasulyelerim pişmiş. Nohutlarımı da kontrol ediyorum. Nohutlarım da güzelce pişmiş. Bütün bakliyatlarım güzelce piştikten sonra bütün malzemeleri tek bir tencere içerisinde birleştireceğim. Buğdaylarım güzelce pişmiş. Sizlere de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kaşık yardımıyla aldım. Buğdaylarım pişti ve üzerine pişen nohutlarımı güzelce ilave ediyorum. Nohutlarımı ekledikten sonra sıra geldi kuru fasulyeye. Kuru fasulyemi de aynı şekilde nohutlarımın üzerine ilave ediyorum. Son olarak sıcak suyumu ekliyorum ve tahta kaşık yardımıyla güzelce bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra tekrardan pişmesi için haşlamaya bırakıyorum. Bu sırada kuru yemişlerimi ben ayrı ayrı kaplara alıyorum. Gördüğünüz gibi çekirdeksiz kuru üzümüm var bir tabak. Bir tabak kayısım var. Şöyle fındık içim var. Bir çay bardağı kuş üzümüm var. Güzel hurmalarım var. Birkaç adet şöyle. Yer fıstığım var. Bir su bardağı. Bir su bardağı da bademim var. Şimdi kuru malzemelerimi sıcak su ekleyerek güzelce ıslatıyorum. Hurmalarımı, kayısılarımı gördüğünüz gibi daha önceden ufak ufak olacak şekilde doğradım ve üzerlerine sıcak su ekleyip yumuşamalarını bekleyeceğim. Bütün malzemeleri tabağa alıp üzerlerine sıcak su ekliyorum. Şimdi bademlerimi de tabağa alıyorum ve üzerine sıcak su ekliyorum. Bademin üzerine sıcak su ekliyorum ki kabuklarını çok güzel bir şekilde güzelce ayıklayabileyim. Bu işlemi sizler de mutlaka yapın. Bademlerin üzerine önceden bir miktar sıcak su ekleyin ve bekleyin. Böylece kabukları güzelce yumuşamış olacak ve malzemeler birbirinden ayrılacak.
Gördüğünüz gibi kuş üzümlerimde sıcak su ekledim. Bunlar bir kenarda yumuşasınlar. Şimdi buğdayımın pişmesini tekrardan kontrol ediyorum. Pişen bakliyatlarımın üzerine bir miktar da pirinç ilave ediyorum ve tahta kaşık yardımıyla güzelce bunları karıştırıyorum. Su miktarını ara ara kontrol ediyorum. Eğer pişerken suyu azaldıysa üzerine tekrardan sıcak su ilavesi yapıyorum. Şimdi güzelce gördüğünüz gibi su miktarı azaldığı için üzerine biraz sıcak su ekledim ve tekrardan tahta kaşıkla güzelce bir karıştırıyorum. Bu sırada gördüğünüz gibi bademlerim yumuşadı ve güzelce kabuklarını birbirinden ayırıyorum. Bütün bademleri bu şekilde kabuklarını ayırıyorum. Daha sonra birleştirme aşamasına geçeceğim. Şimdi daha önceden sıcak suda bekletip güzelce yıkadığım kuru üzümlerimi, çekirdeksiz kuru üzümlerimi üzerine ilave ediyorum. Bunları ilave ettikten sonra doğramış olduğum kayısılarımı da ufak ufak doğramıştım. Bunları da tekrardan üzerine ilave ediyorum aşuremin. Yıkamış olduğum kuş üzümlerimi ilave ediyorum ve malzemelerimi güzelce bir tahta kaşık yardımıyla şöyle bir karıştırıyorum. Kuru yemişlerimi de yavaş yavaş ilave edeceğim. Şimdi bademlerimi ilave ediyorum. Yer fıstığımı ilave ediyorum. Ve fındıklarımı da ilave ettirdikten sonra bir tur daha tahta kaşıkla karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bütün malzemelerimi aynı tencerede birleştirdim. Aşuremizi şöyle bir güzelce karıştırıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Şimdi üzerine bir çay kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Tuz eklememin sebebi bu püf noktayı kaçırmayın. Bütün malzemeler ezilmeden güzelce pişmesi için tuz ilavesi yapıyorum. Kaynamaya bıraktığım aşuremin su miktarını sürekli dediğim gibi kontrol ediyorum. Suyu azaldıkça üzerine su ilavesi yapıyorum. Ara ara tahta kaşıkla bu şekilde karıştırıyorum ki pişme durumunu kontrol ediyorum. Malzemelerim güzelce yumuşadı. Gördüğünüz gibi tencerenin kapağını kapatıp bir tur daha pişiriyorum. Kuru yemişlerim ve kuru meyvelerim güzelce pişti. Gördüğünüz gibi bütün malzemelerim yumuşadı. Şimdi üzerine güzel bir tat ve aroma vermesi için bir portakalın kabuğunu güzelce içerisine rendeliyorum. Sizler aşure yaparken içerisine hangi malzemeleri kullanıyorsunuz? Bunları benimle paylaşıp yorum kısmında belirtirseniz bir dahaki aşure tarifimde sizlerin denemiş olduğu malzemelerle yeni bir aşure tarifi hazırlamış olurum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz bir beğeni bırakmadan geçmeyin lütfen. Tarifimin geniş kitlelere ulaşması sizlerin desteğiyle mümkündür. Son olarak doğramış olduğum hurmalarımı ilave ettikten sonra tahta kaşıkla güzelce şöyle bir karıştırıyorum. Aşurenizi pişirirken sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü kuru meyveler ve kuru yemişler ayrı ayrı pişiyorlar. Bütün malzemeleri tek tencerede pişirdiğimiz için tahta kaşıkla ben böyle sürekli ara ara kontrol ediyorum. Yaklaşık olarak toplamda ben aşuremi bir saat boyunca bu şekilde pişirdim. Son aşama olarak şimdi 3 su bardağı toz şekerimi üzerine ilave ediyorum ve 1-2 dakika boyunca bu şekilde pişiriyorum. Aşuremiz artık pişti. Servis için hazır. Şimdi servis için aşuremi tabaklarıma alıyorum. Ve son olarak da üzerini süslüyorum. Süsleme işlemini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bugün sizlere çok güzel ve lezzetli bir aşure tarifi verdim.
Umarım tarifimi beğenir ve sizler de evlerinizde denersiniz. Deneyecek olanları şimdiden afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, bir gülücük dahi olsa yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Tarifimi sevdiklerinizle paylaşırsanız kanalımın gelişmesine katkıda bulunmuş olursunuz. Ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olup bildirim gelmesi için zili açarsanız çok sevinirim. Hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu bir gün dilerim. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.